Bir gece var. Öyle bir gece ki şehir ışıkları yok, saat yok, telefon yok. Sadece karanlık ve onun içinde nefes alan bir dünya. Ateşin önünde oturuyorum ama ateş benim değil. O, doğanın ödünç verdiği bir mucize. Birazdan sönebilir ve biz yine karanlığın bilinmezliğine kalabiliriz. Şimdi sana bir soru soracağım. Eğer bu ateş sönse, sabaha çıkabilir miydin? Ben çıkmak zorundayım. Çünkü arkamda uyuyan çocuklar var. Yanımda sessizce bekleyen insanlar var ve biraz ötede gözlerini kırpmadan bizi izleyen bir çift parlayan göz. Bu dünyada yarın dediğin şey garanti değil. Yarın, bugün doğru iz sürersen var. Yanlış bir adım atarsan bir daha hiç var olmayabilir. Benim adım yok ama hikayem var ve bu hikayede bir keşif var. Küçücük bir kıvılcımın insanı hayvandan ayırdığı o an. Yaklaş, ateşe biraz daha yaklaş. Çünkü şimdi anlatmaya başlıyorum. İnsanın ilk kez doğaya boyun eğmek yerine doğayı anlamayı seçtiği o günü. Bizim evimiz sabit değil. Ev dediğin şey bir yere çakılıp duran taş yığını değil. Ev, birlikte yürüdüğümüz insanlardır. Sabah kalkınca önce sessizliği dinlerim. Kuşlar mı erken ötmüş? Rüzgar hangi yönden geliyor? Ayak izleri taze mi? Bütün bunlar bize bugün nasıl bir gün olacağını söyler. Küçük bir grubuz, çok kalabalık olamayız. Çünkü doğa her yere sofra kurmaz. Bazı günler cömerttir, bazı günler cimri. Bu yüzden yürürüz. Bir yerde kökler biter, başka yerde meyveler olgunlaşır. Sürüler geçer, ırmaklar kabarır. Biz de onların peşinden, onların ritmine uyarak yaşarız. Sanma ki herkes elinde mızrakla dolaşır. Av göz alır ama hayatın çoğu küçük işlerle döner. Sabahın erken saatlerinde güneş daha tırmanmadan önce çocuklar uyanır. Bazıları koşar, bazıları ateşin sönmüş közünü karıştırır. Büyükler geceyi yarım bırakılmış bir hikaye gibi toplar. Taş aletleri kontrol eder, su tulumlarını hazırlar, kemikten iğneleri ve ipleri yoklar. Ben çoğu zaman taşla konuşurum. Evet, taş. Çünkü iyi bir taş, iyi bir dost gibidir. Sert, güvenilir ve ne istediğini biliyorsan sana itaat eder. Çakmak taşı gibi kırılgan ama keskin taşları seçeriz. Bir taşla diğerini vurur, kenarlarını inceltiriz. Böylece kazıyıcı olur, bıçak olur, okucu olur. En kıymetlisi de şudur. Bazen bir parçayı kırarsın, beklediğin gibi olmaz. Sinirlenmezsin çünkü taş sabrı öğretir. Kadınlar ve erkekler aynı gökyüzünün altında aynı hayatı taşır. Kim neyi daha iyi yapıyorsa onu yapar. Birinin gözü iz sürmede keskindir. Birinin eli lifleri bükmede ustadır. Birinin sesi yüksektir. Tehlikede herkesi uyarır. Yaşlılar bizim kitaplarımızdır. Hangi otun yarayı iyileştirdiğini, hangi mevsimde hangi vadinin bereketli olduğunu, hangi bulutun fırtına getirdiğini onlar bilir. Toplayıcılık sandığından daha zor bir sanattır. Bir kökü yanlış yerden çekersen bitki ölür, gelecek yıl o toprak seni aç bırakır. Bir meyveyi erken koparırsan tadı yoktur, geç kalırsan kuşlar alır. Doğayla kavga etmeyiz, pazarlık ederiz. Av günü yalnızca et günü değildir. Cesaretin ve dikkatinin sınandığı gündür. Avcı dediğin kasıyla değil, aklıyla yaşar. Sürünün önüne atlayıp bağırmayız. Rüzgarı arkaya alırız ki kokumuz gitmesin. Ayaklarımızı yumuşak basarız. Otların boyunu, toprağın nemini, hayvanın dışkısının sıcaklığını okuruz. Sen kitapla öğrenirsin. Biz izden öğreniriz. Av bazen başarısız olur. Saatlerce yürürsün, bir anlık hatada hayvan kaçar. O gün aç dönersin. O zaman ateşin başında kimse kimseyi suçlamaz. Çünkü doğa neden sorusunu sevmez. Yalnızca ders bırakır. Ve avın bir başka yüzü daha var. Korku. Çünkü bazen biz avcıyız, bazen av. Bir gece çalılıktan bir hırıltı duyduğumuzda çocukların nefesi bile küçülür.
Ateşi büyütürüz, gözlerimizi karanlığa dikeriz. Çünkü karanlık insanın içindeki eski hayvanı uyandırır. Bizim en büyük kuralımız paylaşmaktır. Çünkü bugün ben bulurum, yarın sen. Bugün benim bacağım burkulur, yarın senin çocuğun ateşlenir. Eğer herkes ben derse kimse yarına çıkamaz. Ateşin başında hikaye anlatırız. Günün yorgunluğunu söküp atmanın yolu budur. Birisi ava anlatır, birisi yağmuru, bazen de gökyüzünü. Çünkü biz gökyüzünü çok izleriz. Ayın büyümesini, küçülmesini, yıldızların yerini. Takvimimiz yok ama zamanımız var. Zamanı göğe bakarak tutarız. Çocuklara sadece nasıl yapılır öğretmeyiz, nasıl yaşanır da öğretiriz. Birine taş atmanın değil, birine el uzatmanın değerini. Çünkü grubun gücü tek bir güçlü koldan değil, birbirini tamamlayan birçok küçük hareketten doğar. Hayat bazen serttir. Soğuk en sinsi düşmanımızdır. Çünkü görünmez, üstüne çöker, nefesini kısar, ellerini uyuşturur. Yağmursa daha acımasızdır, her şeyi ıslatır. Islaklık ateşi bile hasta eder. Ateşi korumak zorundayız. Ateş giderse sadece sıcaklık gitmez, cesaret de gider. Hastalık geldi mi bilginin kıymeti 2 kat artar. Hangi bitki ateşi düşürür, hangi yaprak yarayı kapatır? Bazılarını biliriz, bazılarını henüz öğrenemedik. Kaybettiklerimiz olur. O kayıplar geceleri sessizleştirir. Çünkü doğa her zaman adil değildir. İzin ver sana bir keşif anlatayım. Bizim için küçük ama dünyayı değiştiren bir keşif. Eskiden ateşi sadece doğadan bulurduk. Yıldırım düşer, bir ağaç yanar, biz de koşar köz alırdık. Ateş bize misafir olurdu. Ne zaman gideceğini bilmediğimiz bir misafir. Bir gün bir fırtınadan sonra ateşi kaybettik. Günlerce soğukta kaldık. Et çiğ yendi. Geceler uzadı. Çocuklar titredi. İşte o gün anladık, ateşi bulmak yetmez. Ateşi yönetmek gerekir. Sonra bir yaşlı taşları elinde evirip çevirdi. Çakmak taşını ve pirit gibi başka bir taşı birbirine vurdu. Kıvılcım. Önce küçücük, sonra bir umut tanesi gibi. Kuru otları hazırladık, ince lifleri. Üfledik, sabırla üfledik. Ve bir anda ateş yeniden doğdu. Sanki gecenin içine güneşten bir parça koyduk. O gün ateş sadece sıcaklık olmadı. Biz yapabiliriz duygusu oldu. Doğa bizi yönetiyordu evet ama artık biz de doğayı biraz anlayıp yönlendirebiliyorduk. Ateşi yakmayı öğrenmek, korkuyu biraz daha geriye itmek demekti. Şimdi sen şehirlerin içinden bana bakıyorsun. Camların arkasından, ışıkların içinden, bense rüzgarın yüzüme vurduğu, toprağım ayağıma yapıştığı bir dünyadan sana sesleniyorum. Ama şunu bil, senin içindeki insan benim içimdekiyle aynı. Ben ateşi korurken sen de başka bir ateşi koruyorsun, merakını. Ben taşla alet yaparken sen kelimelerle, makinelerle, fikirlerle alet yapıyorsun. Ben gökyüzüne bakıp zaman sayarken sen gökyüzüne bakıp uzak dünyaları ölçüyorsun. Bizim avcı toplayıcı hayatımızın en büyük sırrı şuydu. Hayatta kalmak sadece güçlü olmak değildi. Birlikte olmak, öğrenmek ve anlatmaktı. Ve ben ateşin başında anlatmayı sürdürdükçe, sen de dinledikçe o eski dünya masal olmaktan çıkıp hafızaya dönüşüyor.